Daha önce 2 bölüm halinde yayınladığım bu videoyu şimdi tek parça halinde ve üzerine sesli açıklama ekleyerek yayınlamak istedim. Burada Avustralya Merinos yün kullanmıştım. Yünümün yapısı bu şekilde. Kısa liflere sahip ve çok ince mikronlu, yani küçük mikronlu ince bir yün kullandım burada. Bu çantayı yaparken ara şablon olarak plastik kullanmıştım. Plastiğin bir yüzeyi düz, diğer yüzeyi de pürüzlü bir yapıya sahip. 3 kat yün sereceğim. İlkini bana göre yatay, ikinciyi buna göre dikey, üçüncüyü tekrar yatay şeklinde önlü arkalı döşeyeceğim. Videonun başında gördüğünüz gibi çantam öne doğru kapanıyor. Yani kapak kısmını da gövde ile bütün çalışacağım ve öne doğru kapanmasını sağlayacağım. Taşan yünleri şablonun üzerine yarıya kadar katlayacağım. Evet, bakın bu bölgeye kadar katlıyorum. Bundan sonrasını şablonun altına gizliyorum. Çünkü bu bana yakın olan taraf, şu an uğraştığım taraf çantanın kapağı olacak. O bölgeyi içe doğru katlıyorum. Ve bu bölgeye yün döşemeyeceğim. Yani bu bölgenin üzerine yün döşemeyeceğim. Burası çantanın kapağı olacak. Bu aşamaya kadar kesinlikle keçeleme yapmadım. Sadece yünü döşedim. Oda sıcaklığındaki suyla ıslattım. Tabii sabunlu suyla ıslattım. Ve sadece bastırdım. Yünü ıslatıp bastırma işlemi gerçekleştirdim. Şu an döşediğim yerse çantanın ön tarafı. Ön tarafına da arka tarafına uyguladığım gibi 3 kat yün yerleştireceğim. Yatay, dikey ve yatay konumlarda. Yünü yukarıya kadar sermiyorum. Dediğim gibi ortaya kadar seriyorum. Çünkü burası çantanın gövde kısmı. Yukarısı da kapak kısmı olacak. Kapak kısmı da öne doğru devrilecek. Bu aşamada keçeleme yapmadım. Çünkü çantanın henüz ön ve arka tarafı tamamen döşenmedi, yün eklenmedi. Sadece yünü sabunlu suyla, oda sıcaklığındaki sabunlu suyla ıslattım ve bastırıyorum. Bir de kapağın üzerine sonradan çalışacağım desen olacak. Bu desenin de gövdeye güzelce tutunabilmesi için keçeleşmemiş olması gerekiyor. Yüzeyin keçeleşmemiş olması gerekiyor. O yüzden sadece ıslatıyorum, bastırıyorum, düzeltiyorum ve en son artık tamam çantayı keçeleyebilirim dediğim yere kadar kesinlikle keçeleme yapmıyorum. Gördüğünüz gibi yünümü döşeyip düzeltiyorum. Hepsi bu kadar. En son aşamada artık tamamen desenimde karar kıldıktan sonra suyla sabunla ıslatıp hafif hafif ovma işlemine başlayacağım. Şu an arka tarafa doğru taşan yünleri güzelce katladım. Burada bu hafif büzülmüş durumda olan kısım arkada kötü görünüyor. Keçelesem bile orada bir miktar iz olabilir. O nedenle üzerine çok ince bir tabaka yün yerleştiriyorum. Bu şekilde katlama yerlerini de saklamış oluyorum. Ve çok daha güzel
böyle tek parça pürüzsüz bir keçe yüzeyi elde etmeyi planlıyorum. Zayıf yünleri güzelce düzeltiyorum, içe doğru katlıyorum. Böylece çantanın bu kısmı, yani gövde kısmı daha düzgün olacak. Kenarları girintili çıkıntılı olmayacak. Şimdi çantayı ters çevirdim. Bu ters çevirdiğim yer, şu an döşediğim yer kapak kısmı. Bana yakın olan çubuğun alt tarafı çantanın arkası olacak, gövde kısmı. Yukarısı da öne doğru devrilen kapak kısmı olacak. Şimdi oraya bir desenli ve çiçek desenli ve yapraklı böyle bir şekil vermeye çalışıyorum. Çantanın şekline ve desenine tam olarak karar verdikten sonra artık nazik hareketlerle keçelemeye başladım. Pinç test yaptım. Hala yünler yukarı doğru geliyor. Demek ki keçe tam olarak oluşmamış. İşimi biraz daha kolaylaştırmak için bu aşamada zımpara makinesine geçtim. Zımpara makinesi kullanmamız şart değil keçe yaparken ama yorucu işlerde, kalın yün döşemelerinde mutlaka ben tercih ediyorum. İşimi kolaylaştırıyor. Daha az emekle pardon, daha kısa sürede güzel işleri ortaya çıkarabiliyoruz bu sayede. Ama şart değil. Bakın, tekrar pinç test yapıyorum. Eskiye oranla yünler çok daha güzel keçeleşmiş ve birbirlerine tutunmuş. Şimdi bu aşamada ben birazcık daha ovmaya devam edeceğim. Zımpara makinesiyle işi bitiremiyoruz. Yani tamamen işi ona yükleyemiyoruz. Belli bir aşamaya kadar ovduktan sonra artık gerisini elimizle yapıyoruz. Şablonu ne zaman çıkarmak gerekir? Pinç test başarılı olduktan sonra şablon çıkarmak gerekir bence. Aksi halde iki yüzey birbirine yapışıyor. Ben burada ovma işlemine geçtim. Şablonu çıkardım. Çantamın içini dışına çevirdim. Çantaların dışı daha çok elle temas ediyor ve yüzeyi daha güzel keçeleniyor. Ama şablon çıkardıktan sonra ters çevirip içi de güzel bir şekilde ovmak gerekiyor. Daha kullanışlı, uzun ömürlü bir keçe olsun diye. Bu kenardaki iz şablondan kaynaklanan kat izi. Yünü ıslattığınız zaman yün kenarlara doğru hafiften bir taşıyor. Alttan ve üstten bu olduğu zaman kenarda bir yün birikmesi oluyor ve o bölgelerde maalesef kat izi oluşuyor. Bunu da sonradan ekstra güzelce ovarak giderebiliyoruz. Keçeyi sıkılaştırmanın en güzel yolu aslında bambu perde arasında olmaktır. Bu çalışmayı yaparken bambu perdem yoktu. Ben de pat patı bir ahşap merdaneye sararak sıkıştırmaya çalıştım çantayı. Biraz daha güzel, sıkı bir keçe olsun diye. Bunu en iyi, dediğim gibi, bir bambu perde arasında yapabiliriz. Ya da daha geniş yüzeyli bir pat patın arasına bir oklava serip onun üzerinde yuvarlayarak yapabiliriz. Ben evdeki araçları kullanmayı seviyorum. O nedenle ara sıra bu şekilde işte oklavadır, merdanedir görüyorsunuz benim videolarımda. Bu aşamada ben çantamı yıkadım, duruladım ve birazcık da ısıttım. Sıcak suyla durulama yaptım. Ve bu şekilde önlü arkalı
ovma işlemi sağlıyorum. Keçe bu aşamada çok güzel küçülüyor. Zaten yün bütünleşmiş oluyor ve sıcak uyguladığınızda ekstra bir küçülme sağlanıyor. Bu aşamada evet şöyle bir handikap var. Keçeyi ovarken kenarlara da çok bastırırsanız çantada kat izi oluşuyor. Oraları da unutmadan ovmak gerekiyor. Yuvarlama işlemine ne kadar devam etmeliyiz diye soracak olursanız, istediğiniz boyuta ya da istediğiniz sıkılığa ulaşana kadar yuvarlama işlemini yapabiliriz. Keçe yeterince sıkılaştığında bu işlemi durdurabiliriz. Şimdi ben şablonla karşılaştırdım. İstediğim boyutlara da ulaştı. Burada ben başlangıçta şablon boyutu vermedim. Çünkü yöntemi istediğiniz boyuttaki bir çantaya uygulayabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece yünü ulaşmak istediğiniz şablon ya da son çanta boyutundan daha büyük sermeniz gerekiyor. Yün yaklaşık %30 oranında küçülürse şablonunuzu istediğiniz çanta boyutundan %30 daha büyük yapmanız gerekiyor. Püf noktası bu. Duruladıktan sonra güzelce içerisine bir havlu yerleştirdim ve kurumaya bıraktım. Ve mıknatıslı çıt çıtlar ekledim bu şekilde. Ben bu çantayı çalışırken çanta sapı olarak bir ip, keçe ip yapıp daha sonra çantanın kenarlarından delip düğüm atarak daha böyle nasıl diyeyim salaş bir görüntüsü olan bir çanta elde etmek istedim. Ama sonra fikri değiştirdim. Dedim ki ben bunu gövdesiyle bütün gelen bir sap yapayım. Yani keçeyi delmeden, çanta gövdesini delmeden bir sap yapayım. Şimdi bunun iki yolu var. İkincisi benim gösterdiğim şekilde olacak. İlki ise şu. Burada gösterdiğim çanta sapını yaptıktan ilk önce bunu yapmak gerekiyor. Daha sonra yünü döşerken bu sapı da kuru ucundan, serbest yün ucundan çantaya eklemek gerekiyor. Ta en başta. Yani yünü döşedikten sonra çanta sapını da bu serbest yün ucundan çantanın üzerine koyup hepsini hem sapı hem de gövdeyi aynı anda keçelemek. Bu birinci yöntem. İkincisi de benim gibi gösterdiğim gibi bu şekilde sapı yaptıktan sonra serbest uçları keçe iğnesiyle gövdeye yedirip ondan sonra pürüzsüzleştirmek. Şimdi ben burada istediğim uzunlukta yünümü aldım. Bunu keçeleyeceğim. Yani ipten keçe ip, yani yünden keçe ip elde edeceğim. İstediğim kalınlıkta mı diye nasıl kontrol ettim? Yünü elime aldığımda 8 şeklinde böyle büktüm. İstediğim kalınlıkta gösteriyorsa tamam dedim. Bu kadar yün bana yeter. Şimdi bu şekilde önce bir kuru kuru yuvarlıyorum ben genelde. Neden bunu yapıyorum? Çünkü yünün içerisinde çok miktarda hava var ve bunun üzerine direkt sabun ve suyu serpiştirdiğinizde sönüyor ve nasıl desem böyle yüz yuvarlak boru gibi bir ip olacağına böyle yamuk yumuk şekilsiz bir şey ortaya çıkıyor. O yüzden ben genelde keçe ip yaparsam öncelikle kuru kuru bir yuvarlıyorum. Daha sonra bir şekil aldıktan sonra azıcık sabunlu suyla hiç bastırmadan minik minik böyle ileri geri rulo hareketiyle yuvarlama hareketiyle pardon onu ıslatıyorum ve keçelemeye başlıyorum. Kat yeri varsa da eğer böyle onu başlangıçta rulo haline getirirken gözümden kaçan kat yerleri varsa da onu böyle elimle hafiften kenarını inceltip
o kat yerinin üzerinden sarıyorum ki o aradaki o ne diyeyim, o çukur kısım görünmesin, kaybolsun diye. Evet, görüyorsunuz şimdi masamın yüzeyinde o mor renkli olan kısım hafif pürüzlü bir plastik. Onun üzerinde çok azıcık suyla ve sabunla ovuyorum. Kendine geldiğinde, böyle birazcık daha tok bir hale geldiğinde bu yuvarlama hareketini biraz daha bastırarak yapıyorum. İpin sağdan ve soldan uçlarını ıslatmamaya çalışıyorum. Çünkü buraları biraz sonra çantaya takacağım. Arada bir böyle çekiştirip pat pat diye masaya vurursak da daha güzel oluyor, daha kendine geliyor. Fark ettiniz, ipim daha da inceldi. Yani demek ki sıkılaştı. Bu aşamada artık daha güzel bastırabilirim. Biraz el oyalıyor ama çok sağlam, çok güzel bir keçe ip oluşuyor arkadaşlar. Burada yaptığım şey de o yüzey arasında ipi sıkılaştırmak. Aslında bu işlem de en iyi bambu perde arasında oluyor. Ya da sushi mat ya da bambu Amerikan servisler vardır. Onun içinde çok iyi sıkılaşabiliyor. Burada duruladıktan sonra ıslakken de tekrardan eğer bastırırsak, böyle rulo hareketleri yaparsak, yuvarlama hareketleri, ip çok daha sağlam ve çok daha güzel oluyor. Kağıt havluyu elime aldım ve ipin üzerinden yuvarlayarak geçiyorum. Bu şekilde hem fazla suyunu almış oluyorum, hem de daha iyi, daha sıkı bir keçe ip elde etmiş oluyorum. Çanta sapım hazır. Şimdi bunu çantanın üzerine yerleştireceğim. Bu aşamada ıslak keçe artık işime yaramaz. Yani keçeleşmiş bir yüzeyin üzerine kuru bir yün yerleştirip onu ıslak keçe yöntemiyle oraya sabitlemeye çalışsam mümkün olmaz. Bunu mümkün kılan şey keçe iğneleridir. Keçe iğneleriyle kuru yünü keçe yüzeye yerleştirebiliriz, sabitleyebiliriz. Yüzlerce keçe iğne darbesiyle bu şekilde yün yukarıdan aşağıya doğru itilir, alt yüzeye doğru itilir ve yünle keçe bütünleşmiş olur. Şu anda çirkin bir görüntü var, iğne izleri görünüyor ama hiç sorun değil. Birazdan bunu sabun ve suyla ovacağım ve oradaki izler de tamamen kaybolacak. Bakın, alt tarafa geçen yünleri görüyorsunuz. Ben bu yöntemi bazen keçe yüzeydeki kusurları gidermek için kullanıyorum. Bazen de bu şekilde çanta sapını çantaya yerleştirmek için. Çoklu iğne aparatı kullanıldığı gibi tek iğneyle de bu işlem bence yapılabilir. Araya koyduğum şey de sert koltuk süngeri. Keçe çanta sapı böyle mi takılır diye umarım linç yemem. Bu bir alternatif yöntem. Keçede yollar tükenmez. Yani her türlü işlem yapılabilir bence. Sonuç eğer güzel oluyorsa bu da kabul edilebilir bir yöntem. Şimdi yüzeydeki o iğne izlerini gidermek için son aşamada sabunlu suyla hafifçe ovuyorum. Birazdan göreceksiniz, o iğne izlerinden eser kalmayacak. Bu şekilde dediğim gibi çanta üzerindeki işte delikleri vesaireleri kapatabiliyoruz ya da kusurları giderebiliyoruz ya da bu şekilde çanta sapı takabiliyoruz. Evet, çantayı kuruttum. Bakın, sonradan eklendiği hiç belli oluyor mu? Bence olmuyor. İpim de çanta sapımda
Gayet güzel oldu. Uzunluk vermedim. Kişiden kişiye değişebilir bu. İstediğiniz uzunlukta bu yöntemle çanta sapı çalışabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.